Çernobil denince akla gelen ilk şey felaket. Ama bu şehir bir zamanlar Sovyetler Birliği'nin en modern yerleşimlerinden biriydi. 1970 yılında Ukrayna SSC sınırları içinde inşa edilen Pripyat şehri, Çernobil nükleer santralinde çalışacak mühendisler ve işçiler için kuruldu. Modern apartmanlar, okullar, spor salonları, hastaneler ve eğlence alanlarıyla donatılan bu şehir, Sovyetler Birliği'nin nükleer gücü olan inancının bir simgesiydi. Çernobil nükleer santralinin yapımına 1972 yılında başlandı ve reaktörlerden ilki 1077 yılında çalışmaya başladı. Toplam 4 reaktörüyle Sovyetlerin en büyük enerji üretim tesislerinden biri haline gelen santral, çevresindeki bölgelere de elektrik sağlıyordu. Sovyet mühendisleri RBMK tipi reaktörlerin güvenli ve güçlü olduğuna inanıyordu. Ancak bu güven 26 Nisan 1986 gecesi paramparça olacaktı. O gece 4 numaralı reaktörde bir güvenlik testi yapılacaktı. Amaç elektrik kesintisi durumunda reaktörün nasıl tepki vereceğini görmekti. Ancak test sırasında yapılan hatalar ve RBMK reaktörünün tasarımındaki kusurlar zincirleme bir felaketi tetikledi. Reaktör kontrol dışı kaldı. İçindeki su aniden buhara dönüştü ve korkunç bir patlama gerçekleşti. Santralin içinden gökyüzüne doğru yükselen alevler, reaktörün çekirdeğinin açığa çıktığını gösteriyordu. Bu, insanlık tarihindeki en büyük nükleer kazalardan biriydi. Patlamanın ardından çıkan yangın saatlerce söndürülemedi. Santralde çalışan pek çok kişi patlamanın ciddiyetini anlayamadı. Acil durum ekipleri patlamanın bir buhar patlaması olduğunu düşündü ve reaktörün tamamen yok olduğunu ancak saatler sonra fark etti. Radyasyon seviyeleri o kadar yüksekti ki birçok ilk müdahale ekibi dakikalar içinde ölümcül doz aldı. O gece santrale gelen itfaiyecilerin çoğu birkaç hafta içinde radyasyon zehirlenmesinden hayatını kaybetti. Felaketin büyüklüğünü gizlemeye çalışan Sovyet hükümeti Pripyat halkını hemen tahliye etmedi. Şehirde 49 bin kişi yaşıyordu ve insanlar sabah uyandığında patlamanın olduğu yönü gösteren garip bir parıltı gördüler. Oysa o parıltı havada asılı duran ölümcül radyasyondu. 27 Nisan'da, yani patlamadan 36 saat sonra anons yapıldı. Geçici bir tahliye gerçekleşecek, sadece birkaç günlüğüne şehri terk edin. Ancak kimse geri dönmeyecekti. İnsanlar eşyalarını, evlerini, hatıralarını geride bırakıp otobüslere bindirildi. Birkaç gün sonra Pripyat hayalet şehre dönmüştü. Ama bu sadece başlangıçtı. Patlamanın ardından yayılan radyasyon, rüzgarlarla taşınarak Avrupa'nın büyük bir kısmına ulaştı. İsveç'teki bilim insanları, radyasyon seviyelerindeki ani artışı fark edince Sovyetlere baskı yapmaya başladı ve ancak o zaman dünya Çernobil'de bir felaket yaşandığını öğrendi. Reaktörü tamamen kapatmak için Sovyetler binlerce askeri ve işçiyi bölgeye gönderdi. Likidatör olarak adlandırılan bu insanlar ölümcül seviyedeki radyasyona maruz kalarak santrali temizlemeye çalıştı. Robotlar radyasyon nedeniyle arızalanınca insan gücü devreye girdi. Ellerinde küreklerle reaktörün çatısına çıkan işçiler sadece birkaç dakika içinde vücutlarına ölümcül dozda radyasyon alıyordu. Buna rağmen çalışmalar devam etti ve reaktörün üzeri devasa bir beton yapıyla kapatıldı. Ama bu da çözüm olmadı. Yıllar içinde beton yapı çatlamaya başladı ve radyasyon sızıntısı devam etti. 2016 yılında uluslararası bir proje kapsamında reaktörün üzerine devasa bir çelik yapı inşa edilerek daha güvenli bir koruma sağlandı. Çernobil felaketi, Sovyetler Birliği'nin nükleer enerji politikasını sorgulatan en büyük olaylardan biri oldu. Radyasyonun etkileri yıllarca sürdü. Bölgede doğan çocuklarda genetik bozukluklar gözlemlendi. Pek çok insan kanser ve diğer hastalıklarla mücadele etti. Pripyat, zaman içinde doğanın geri aldığı bir hayalet şehre dönüştü. Binalar çürüdü, yolları ağaçlar sardı. Terk edilen Luna Park'ın paslanmış dönme dolabı, felaketin sessiz bir tanığı gibi ayakta kaldı. Bugün Çernobil, Ukrayna topraklarında yer alıyor. Bölge hala yüksek seviyede radyasyon barındırıyor, ancak kontrollü turlar ile ziyaret edilebiliyor. Yıllar içinde bölgeye giren bazı hayvan popülasyonları insanların yokluğunda çoğaldı ve ekosistem beklenmedik bir şekilde canlandı. Ama Çernobil, insanlığın nükleer enerjiyle oynadığı tehlikeli oyunun en ağır bedellerinden biri olarak hafızalarda kalmaya devam ediyor. Daha fazlası için abone olun.